Herkese merhaba arkadaşlar. Damla Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel tığ işi lale modelli çanta yapımını anlatmak istiyorum. İlk önce çantamızı göstermek istiyorum. Çantamız çok güzel oldu. Çantanın ölçülerini de sizlere göstermek istiyorum. Çantanın eni 32 santim. Buradan ölçtüğümüz zaman uzunluğu 39 santim. Sapının ölçüsünü de vereyim. Sapı da 23. Sapla beraber çantamızın uzunluğu 58 santim. Eğer istiyorsanız iç kısmına astar da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantamız çok güzel, çok sağlam oldu. Eğer istiyorsanız tek renkten de yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız rengarenk yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şimdi bu çantalarımızı nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. Çantamız için iki renk iplik seçtim. Eğer istiyorsanız tek renkten de yapabilirsiniz. İpimiz %100 pamuk iplik. Bu ipimiz için 4 ve 5 numaralı tığlarımızı kullanabiliriz. Şimdi ilk önce mor ipliğimle başlıyorum. İlk önce 4 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Birleştiriyorum. 1 2 3 defa zincir çektim. Halkaya batıyorum. Şimdi burada 2 defa ikili trabzan örüyorum. 1 2 2 defa zincir çekiyorum. Beraberinde buradaki ipimizi gizleyerek örüyorum. Tekrar 3 defa ikili trabzan örüyorum. Tekrar 1 2 defa zincir çekiyorum. Tekrar 3 defa ikili trabzan örüyorum. İki defa zincir çekiyorum. 3 defa ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki köşemizde bir tane zincir çekiyorum. Diğer köşelerde ikişer defa
Buraya 3 defa zincir çekmiştik. Daha güzel durması için bir tane çekiyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi burada 1, 2, 3 defa zincir çektim. Doluyorum. Köşeye batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Doladım. Buradaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Doluyorum. Şimdi buraya 3 defa zincir çekmiştik. Tam buraya tepeye batıyorum. Şimdi buraya daha düzgün olması için buradaki ilmeğe bu şekilde batarak düzgün olmasını sağlıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Şimdi köşeye battım. 2 defa ikili trabzan ördüm. 1, 2 defa zincir çektim. 2 defa tekrar ikili trabzan ördüm. Şimdi buraya batıyorum. Devam ediyorum. Köşeye battım. İkili trabzan örüyorum. 1, 2 defa zincir çektim. Burada da tekrar 2 defa ikili trabzan örüyorum. Buraya batıyorum. Ve devam ediyorum. Yandaki ilmeklere batarak her seferinde ikili trabzan örüyorum. Battım. İkili trabzan örüyorum. 2 defa 1, 2 defa zincir çektim. 2 defa ikili trabzan, buraya batıyorum. Şimdi burada köşeye battım. 2 defa ikili trabzan örüyorum. Bu köşemizde her seferinde bir tane zincir çekiyorum ve üçüncü zincirimizden birleştiriyorum. Bir, iki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir, 2 ve 3. Üçüncü zincirden birleştiriyorum. Üçüncü zincirden birleştirdim. Her seferinde buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını tekrarlıyorum. 1, 2, 3. 3 defa zincir çekiyorum. Daha sonra batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Buraya 3 defa zincir çekmiştik. Tepeye batıyorum. Birleştiriyorum. İkili trabzan örüyorum. Ve buraya gördüğünüz gibi yan tarafa batarak
Burayı daha düzgün olması için düzlüyorum ve devam ediyorum. Her ilmeğe birer tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlem aynen kare motif yapımında yaptığımız işlemin aynısı. Köşeye battım. 2 defa ikili trabzan. Ve tekrar köşeye batıyorum. Ve devam ediyorum. Köşeye battım. Her seferinde gördüğünüz gibi aynı işlemi yapıyorum ve devam ediyorum. 2 defa zincir batıyorum. 2 defa ikili trabzan, buraya battım. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaparak aynı işlemi buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yine buradaki köşemize geldik. İki defa ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çektim ve 1 2 3 üçüncü zincirimize batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 defa zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. Tekrar 3 zincir çekmiştik. Buraya tepesine batıyorum. 2 ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buraya batıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde değil. Buradan batıyorum. Gördüğünüz gibi daha düzgün oluyor ve her sırada aynı işlemi yapıyorum. Taban kısmını ne kadar istiyorsanız, çantanın büyüklüğünü o kadar bu taban kısmını büyütebilirsiniz. Şimdi ben devam edeceğim. Ve sizlere daha sonra ne kadar ördüğümü göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. Şimdi sizlere ölçerek de göstermek istiyorum. Eğer çantanızı büyük yapmak istiyorsanız daha büyük örebilirsiniz. 10 sıra yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 20 santim diyelim. Şöyle yaparsak aşağı yukarı 20 santim taban kısmını yaptım. Eğer siz istiyorsanız 22 yapabilirsiniz ya da 24. Biraz büyük yapmak istiyorsanız çantayı ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi battım. Bir tane zincir çektim. 1 2 3 üçüncü zincire batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 defa zincir çektim. Tekrar batıyorum. Şimdi burada ilk sıraya
battım. Bu şekilde batmayacağım. Sadece üst sıradan buradaki ilmeklerimizden örerek devam edeceğim. Bu şekilde değil, göstermek istiyorum. Buradan battım. İkili trabzan ördüm. Gördüğünüz gibi. Buradan değil, buradan. Arkadan tek ilmek alıyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada modelimiz oluşuyor. Buraya kadar devam edeceğim. Bu köşeyi de göstermek istiyorum. En son buraya batıyorum. Daha sonra köşeye batıyorum. İkili trabzan örüyorum 2 defa. 1 2 2 defa zincir çektim. 2 defa tekrar ikili trabzan ve burada bu şekilde değil, tekrar gördüğünüz gibi arka ilmekten alıyorum. Arkadan tek ilmek alıyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, köşeye geldim. Burada tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 defa ikili trabzan, bir tane zincir, buraya batıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Arkadaşlar burada alttaki zincir gözükmüyor ama buradan sayarsak 1 2 3 üçüncü zincir birleştirdim. 1 2 3 tekrar batıyorum. İkili trabzan örüyorum ve tekrar aynı işlem yapıyorum. Üçüncü zincirimizin tepesine battım. Burada da aynı. Buraya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu sıramızda da aynı işlemi yapıyorum. Buradan almıyorum. Buradan arka taraftan birer tane ilmek alarak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu orta kısımda işlem yapmam gerekiyor. Orta kısımlarda işaret bırakacağım. Orta kısımdan gördüğünüz gibi 3 defa ikili trabzan var. Ortadan ölçüyorum. Tam ortadan buraya batıyorum ve işareti bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. İşaretimi buraya bıraktım. Şimdi diğerlerine yapacağım. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem yapacağım yerlere işareti bıraktım.
Şimdi aynı işlemi yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar devam ettim. Şimdi burası orta kısmı, 1 2 3 4 dördüncü ilmekten devam ediyorum ve ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi ortada 1 2 3 tane ilmek oldu. Gördüğünüz gibi tam orta kısmı. Burada 1 2 3 dördüncü ilmekten birleştirdim. Tekrar göstermek istiyorum. Doladım. Burası orta kısmı, yanda bıraktım bir tane. 1 2 3 4 ve ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Burada her seferinde aynı işlemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Köşeye geldim. Burada da aynı işlemi yapıyorum. 2 defa. İkili trabzan, 2 defa zincir. Tekrar 2 defa. İkili trabzan. Ve buraya batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Buraya batmıyorum. Her seferinde arka ilmekten bir tane ilmek alarak gördüğünüz gibi devam ediyorum. Buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tekrar orta kısmına geldim. Şimdi 1 burası orta, 1 2 3 4 dördüncü ilmeğe battım ve birleştirdim. Gördüğünüz gibi ve aynı işlemi yaparak bütün sıraları tamamlayacağım. Aynı işlemi burada yaptım. Daha sonra burada yapacağım. Ve daha sonra burada ve buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bütün köşeleri yaptım. Şimdi bu sıramızda burayı da tamamlıyorum. İki defa ikili trabzan, bir tane zincir, üçüncü zincire batıyorum, birleştiriyorum. 1 2 3 defa zincir çektim. İkili trabzan ördüm. Batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yapıyorum. Arkadan birer tane ilmek alarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edeceğim.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 1 2 3 tane ilmek kaldı. 1 2 3. Şimdi buraya şöyle göstermek istiyorum. Buraya battık. Şimdi batıyorum. Yarım bırakıyorum. Doluyorum. Batıyorum. Yarım bırakıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birden topluyorum. Şimdi burada tekrar doluyorum. Burası orta kısmı. Şimdi buraya batacağım. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi üçüncü ilmeğe battım. Yarım bıraktım. Doladım. Battım. Yarım bıraktım. 3 tane ilmek oldu. Hepsini birden topladım. Orta kısmını ayarlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ikili trabzan örüyorum. Sadece buradaki yapmış olduğumuz işlemde yarım bırakıyorum. Daha sonra ikili trabzan örerek devam ediyorum. Buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi köşemize geldik. Batıyorum. Köşelerde aynı işlemi yapıyorum. Buraya kadar devam edeceğim. Şimdi buradaki yapmış olduğumuz işlemi tekrar göstermek istiyorum. Doladım. Gördüğünüz gibi 3 ilmek kaldı. 1 2 3. Batıyorum. Yarım bırakıyorum. Batıyorum. Yarım bırakıyorum. Daha sonra hepsini birden topluyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3. Üçüncü ilmeğe batıyorum. Yarım bırakıyorum. Diğer ilmeğe batıyorum. Yarım bırakıyorum. 3 tane ilmek oluyor. Hepsini birden topluyorum. Gördüğünüz gibi orta kısmı oluşmuş oluyor. Daha sonra ikili trabzan örerek devam ediyorum. Bundan sonra aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taban kısmı oluştu. Buradaki işaretlerimizi çıkartabiliriz artık. Gördüğünüz gibi burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını her seferinde uyguluyoruz. Şimdi burada göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi
Bu kısımlar köşe kısımları. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Bu kısım köşe kısmı. Buradaki de buradaki orta kısmı. Her seferinde aynı işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi kaç sıra yapmışım göstermek istiyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örene kadar devam edeceğim. Her sırada buradaki son sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını her sırada yapacağım. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Bundan sonra son sıramızda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yaparak tekrarlayacağım. Kaç sıra yapmam gerekiyordu unuttum. Tekrar söylemek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra yaptıktan sonra buradaki ikinci renge nasıl geçtim onu sizlere göstereceğim daha sonra, ördükten sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 sıra ördüm. Saymak istiyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. Şimdi beyaz ipliğimle devam edeceğim. İlk önce köşemizi birleştiriyorum. İki defa ikili trabzan, bir tane zincir, bir iki üç, üçüncü zincire batıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. İpi kestim. Şimdi diğer ipimizi ekleyeceğim. Eğer tek renkle devam etmek istiyorsanız tek renkle de devam edebilirsiniz. Bir tane ilmek çekiyorum ve buradan devam ediyorum. 3 defa zincir çektim. Beraberinde bu iplerimizi buraya gizleyeceğim. Bir tane ikili trabzan doladım. Buradaki buraya 3 defa zincir çekmiştik. Tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Battım. İkili trabzan örüyorum. Daha sonra diğer ilmeğe batıyorum.
Aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Burada da aynı. Her seferinde aynı işlemi yapıyorum. Ben sadece burada ipliği nasıl eklediğimi gösterdim. Bu beyaz ipten kaç sıra örüyorum size göstermek isteyeceğim. Şimdi beyaz ipten ne kadar örüyorum göstermek istiyorum. Şimdi beyaz ipten 3 sıra öreceğim. Daha sonra 3 sıra mor renkten ve en son 3 sıra tekrar beyaz iple devam edeceğim. Bundan sonra bu yaptıklarımı göstermeyeceğim çünkü aynı işlemi yapıyoruz. Her seferinde aynı mantıkla devam ediyoruz. Aynı sıradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ve daha sonra en son bu sap kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve şimdi beyaz iple devam edeceğim. En son buradaki işlemi yapıp daha sonra buradaki yapmış olduğum sap kısmını sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çantamızı bu şekilde bitirdim. Burada beyaz iple geçiş yapmıştık. 3 sıra yaptım. Daha sonra mor renkle geçiş yaptım ve daha sonra 3 sıra yaptım. Daha sonra 3 sıra beyaz iple devam ettim. Ve gördüğünüz gibi sapını ekledim. Şimdi bu sapı nasıl ekledim sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada buraya batıyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe batıyorum. Şimdi tam buraya batıyorum. Buradaki boşluğa. Ve daha sonra yandaki ilmeğe batıyorum. Sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 4 defa ilmeğim oldu. Şimdi gördüğünüz gibi ilk ilmeği aldım. Daha sonra ikinci, daha sonra üçüncü, daha sonra dördüncü. Başlangıç noktasını oluşturdum. Şimdi tam buraya batıyorum. Battım. Daha sonra buradaki ilmeğe batıyorum. 3 tane ilmek oldu. Şimdi buraya batıyorum. Gördüğünüz gibi 4 defa ilmek oldu. Tekrar birinci ilmeği alıyorum. Daha sonra 2, 3 ve 4. Biraz daha sıkı örüyorum. Kenar kısımları ilmekler geniş olmasın diye. Şimdi tekrar buradaki ilmeğe batıyorum. Daha sonra buradaki 3 ve 4. 1 2 3 4. Tekrar buraya batıyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4.
Ve devam ediyorum. Uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şimdi devam edip öreceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çantamızın sapını ördüm. Şimdi ölçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 45 santim çantamızın sapını ördüm. Şimdi buradan birleştireceğim. Burası düz kısmı. Döndürüyorum. Tekrar ters taraftan döndürdüm. Buraya batıyorum. Buraya battım. Gördüğünüz gibi ters taraftan, ters kısmından birleştireceğim. Battım. Tekrar batıyorum. Ve buraya batıyorum. Diğer taraftan alıyorum. Şimdi tam detaylı gösteriyorum. Şimdi buraya batıyorum. Battım. Şimdi buraya batıyorum. Üç defa ilmeğimiz oldu. Tekrar batıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını arka kısmına da batarak birleştiriyorum. 4 defa ilmek oldu. 1 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi döndürdüm. Bütün kenar kısımlarına sık iğne yapacağım. Döndürdüm. İlmeğimizi ön tarafa alıyorum. Aldım. Batıyorum. Gördüğünüz gibi sık iğne yapıyorum. Battım. Kenar kısmının daha güzel olması için, daha sağlam olması için sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi çektiğim zaman gevşeme olmuyor. Böyle yaptığımız zaman çantamıza sarkma olmasın diye sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi
Daha sıkı olması için. Bu şekilde devam edeceğim. Orta kısmını da aynı şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya kadar devam edeceğim. Bu kısmını nasıl yaptım? Orayı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sap kısmına geldim. Batıyorum. Devam ediyorum. Şimdi sap kısmında da gördüğünüz gibi batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha düzgün olması için bu işlemi yapıyorum. Daha gevşeme olmasın diye. Bu şekilde yaptığım zaman daha sıkı oluyor. Sünme, gevşeme olmuyor. Şimdi aynı işlemi devam edeceğim. Buraya kadar devam edeceğim ve burayı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burayı göstermek istiyorum. Battım. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yapmış oldum. Şimdi aynı işlemi yapacağım. Devam edeceğim burayı. Burayı devam edeceğim. Aynı işlemi burada da yapacağım. Gördüğünüz gibi. Bütün kenar kısımlarını aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Daha sonra orta kısmını yapacağım. Bu kısmını. Aynı işlemi. Gördüğünüz gibi. Başlamış olduğumuz noktaya geldim. Buraya batıyorum. Tekrar buraya. Burası başlamış olduğumuz nokta. Tığımı arkadan alıyorum. Aldım. Buradaki ilmeği arkaya alıyorum. Gönderiyorum. Sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Kontrol ediyorum. Evet, olmuştur. Ve ipi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir şekilde oldu. Şimdi bütün kenarları yaptım. Bütün kenarları yaptım. Şimdi orta kısmı kaldı. Şimdi orta kısmını da yapacağım. Buradan başlıyorum. İpi aldım. Bir tane ilmek çekiyorum ve buradan başlıyorum.
Gördüğünüz gibi sık iğne örerek devam ediyorum. İlmek kaydırarak bu şekilde devam ediyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemler aynısını burada da yapacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çantamız bitti. Ütüledim. Gördüğünüz gibi sapları da çok güzel oldu. Şimdi çantamızı ölçmek istiyorum. Çantanın genişliği 33 santim oldu. Buradan ölçersek 39 santim oldu. Sapıyla beraber ölçü yaparsak şöyle 58 santim oldu. Gördüğünüz gibi çantamız çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.